Herkese merhaba. Ben Şenol. Bu video ile sizlere Excel'de trafik ışıkları nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bu çalışmayı verilerdeki değişkenliği görsel olarak görmek için kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere gidiyorum. Şimdi hesapla diyorum. Ve burada her bastığımda şimdi hesaplaya renk değişimleri görülüyor. Sol taraftaki alanda 3 tane prosesimiz var ve bu proseslere ait kapasiteler. Sağ taraftaki alanda ise prosese ait kapasitenin renksel değişimini sağlayan parametreler görülüyor. Formüllere şöyle bir bakalım. Burada rastgele arada formülünü kullandım. 10'dan 100'e kadar yüzde olarak. Bu sayede şimdi hesaplaya tıkladığımızda rastgele arada değerleri değişmekte ve buna göre de renkler gelmekte. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Bunun için şu iki veriyi alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'yi alıyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldır diyorum. Öncelikle trafik ışığımızın çerçevesini yapacağız. Yani şu alanı, şu dış çerçeveyi yapacağız. Bunun için PowerPoint'ten yararlanacağız. PowerPoint'i açıyorum. Ekle, şekiller. Şuradan yuvarlatılmış dikdörtgeni alıyorum. Ondan sonra şekiller, yuvarlak alıyorum. Şu biraz küçülteyim. Evet, iyi. İkisini seçiyorum. Kontrole basıp seçiyorum. Biçimden hizala, ortala diyorum ve ortaya hizala diyorum. Şimdi burada yapmamız gereken kare içinde bulunan yuvarlak alanın bulunduğu alanı kesmemiz. Yani birleştirme yapacağız. Bunun için de dosya, seçenekler, şeridi özelleştir, şeritte bulunan komutlar diyoruz. Şurada birleştirme şeklini alacağız ama bunun için şu sağ tarafta düzenlemeye bir tane grup oluşturalım. Grup seçiliyken birleştirme şeklini bu tarafa atalım. Tamam diyelim. Ve şuraya geldi görüyorsunuz ve hazır seçili. Eğer şu şekilde gelirse şu ikisini seçmeniz gerekiyor kontrolde. Tıkladığınızda gördüğünüz gibi içi boşaldı. Bunu alıyorum, kopyalıyorum. Excel'de şu alana yapıştırıyorum. Şimdi trafik ışığımızın çerçevesini şekillendirelim. Bunun için sağ klik, şekli biçimlendir diyorum. Çizgi rengini siyah yapıyorum. Çizgi stilini buradan ben 3.5'a kadar 3.25'e kadar kalınlaştırıyorum. Dolguyu düz dolgu diyorum. Şurada en koyu griyi seçiyorum. Daha sonra buradan 3B biçimine geçip şuradan ben bir tanesini seçiyorum. En güzel, en hoşuma gideni kontrol ederek. Evet, ben bunu beğendim. Bunu seçeceğim. Malzemeyi de ben buradan metal, plastik seçiyorum. Buradan aydınlatmayı da şu yumuşağı seçiyorum. Bunu kapatıyorum. Şimdi ekle. Şekillerden yuvarlak diyorum. Şuraya tıklıyorum. Şunu kontrol edelim. Evet. Sağ klik şekli biçimlendir. Çizgi rengi olmasın. Dolgu, gradyan dolgu olsun. İlkini seçiyorum. Beyaz yapıyorum. İkincisini seçiyorum. Yine beyaz yapıyorum. Şimdi burası görünmüyor. Şunun görünmesi için şu alanı siyaha boyuyorum. Yine tıklıyorum. İlkini tıkladım. Saydamlığı %20 yapıp ya da %30 yapıp ikincisini seçiyorum. Onu %100 yapıyorum. Şurayı yol yapıyorum. Ve şu mesafeyi küçültüyorum. %20'ye kadar. %25 yapalım. Bunu kontrole basılı tutup seçiyorum. Şu an bundayım. Bunun da biraz daha mesafesini büyütüp 40'a kadar çıkarıyorum.
Bunu da yine kontrole basıp bir tane daha kopyalıyorum ve bunu da doğrusal yapıyorum. Biraz daha mesafeyi büyütüyorum. 150'ye kadar. Ve şunu şuraya koyuyorum. Şunu da şu alana koyuyorum. Şu küçük olanı da şöyle yapıyorum. Hepsine kontrol, şunu kapatayım. Kontrole basıyorum. Kontrole basılırken şunu çıkarıyorum ve şurayı gruplandırıyorum. Tek parça yapalım. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şöyle yapalım. Bakalım nasıl görünecek. Evet. Şunları bir ayarlayalım. Bu şekilde. Kontrol ayağı yine basıyorum. Hepsini seçiyorum. Durduruyorum. Şimdi şunu şu kenar alıyorum ve şurayı beyaz yapıyorum. Şimdi artık renklerimize geldi. Şurayı seçiyorum ve bir kırmızı yapıyorum. Tam şunun altında kalacak şekilde ayarlamam gerekiyor. Evet, iyi. Şimdi şu alanı tekrar beyaz yapıyorum. Şimdi biz burada koşullu biçimlerden faydalanacağız. Bunun içinde kuralları yönet, yeni kural diyorum. Şurada biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan diyorum. Shift eşittir. Şu alanı seçiyorum. Küçük 50, %50 hissediyorum. 50 ve yüzde yapıyorum. Biçimlendirmeye geliyorum ve kırmızı diyorum. Tamam diyorum. Tekrar yeni kural diyorum. Aynı yeri seçiyorum. Shift eşit. Bu sefer V formülünü kullanacağım. Sarı için %50 ile %70 arasında diyoruz. Bunun için de şöyle yapıyoruz. Şurayı seçiyorum. Büyük. Eşit. %50 ise noktalı virgül. Yine bunu seçiyorum. Küçük. Eşit. %70 ise parantezi kapatıyorum. Şuradan renk olarak sarıyı seçiyorum. Tamam diyorum. Evet, son rengimiz kaldı. Yine aynı alan. Shift eşittir. Şu alan büyük ise 70'ten %70'ten yeşil diyorum. Tamam diyorum. Tamam. Uygula. Tamam diyorum. Şimdi şunu bir daha formüllere girip evet, denemiş olalım. Şimdi şunu kenara alıyorum. Şu alanı kopyalıyorum. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane yapıyorum. Bundan da 3 tane kopyalıyorum. Ve yerleştiriyorum şuraya. Yerleştirmeden önce atladığımız bir nokta oldu. Şunu seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye dönüyorum tekrardan. Kuralları yönet. Şunu kural düzenle diyorum. Ve şunu B2 değil de 3 yapıyorum. Tamam diyorum. Aynı şekilde şuna 2 değil 3. Aynı şekilde şuna. Tamam diyorum. Uygula. Tamam diyorum. Şunu seçiyorum bu sefer. Yine koşullu biçimlendirme kuralları yönet. Şunu çift tıklıyorum. Bu sefer şunu da 4 yapıyorum. Yani şurası. Tamam diyorum. Bunu çift tıklıyorum. Şurayı 4 diyorum. Tamam diyorum. Ve son olarak şunu 4 diyorum. Uygula tamam. Şimdi yerleştirebilirim. Üçünü kontrole basılı tutup seçiyorum. Biçim diyorum. Hizala 6 hizala diyorum. Ve şimdi formüllere tıklayıp
Excel'de trafik ışıkları hazırlanması ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.